Bu zamana kadar nasıl yapabileceğimizi konuştuk. Şimdi de nerede duracağımızı konuşalım. Bilmiyor olduğunu kabul edebilir misin? O senden beklenen şeyi yapamamış olduğunu kabul edebilir misin? Duracağın yeri bilmek de bir erdemdir. Belki de senin yolun orada başka bir yöne doğru dönüyordur. Her şey her zaman istediğin gibi olmayabilir. Evet, kararlı bir şekilde ilerlemelisin inandığın yolda. Ama an gelir bir şeyleri oldurmaya çalışmak, zorlamak artık seni tüketir. Yapacak bir şeyin kalmamıştır artık. Kocaman bir duvar vardır önünde. Yine denemeye devam edersin ama artık ne yaparsan nafile. Yorgunsundur. Bırakmak da istemezsin ama devam etmeye de gücün kalmamıştır. Dizlerinin üstüne çöküp bütün silahlarını bırakırsın o an. Bir yanın der ki kaçalım, gidelim buradan, başka bir yere gidelim ve tekrar başlayalım. Ama buna bile halin kalmamıştır. İşte bu olduğunda ne yaparsın? Denemeye devam etmek artık intihardır senin için. Bu kadar engel artık sen onları aş diye değil, yolunu değiştir diye karşındadır. Bunu görebilmek için gözlerindeki hırs perdesini kaldır ve gözlerini aç. Kabul et o anda neyse. Küçüksen küçüklüğünü kabul et. Acizsen acizliğini kabul et. Başaramadıysan başarısızlığını kabul et. Bu canını mı acıtıyor? Evet dostum, biliyorum, çok acıyor. O acıdan kaçma. Mucize onun içinde. Sen sana niyet ettiğin zaman çok daha büyük bir güç senin için çalışmaya başlar. Senin hayalinin çok ötesinde güzellikte ve senin hayrına olacak olan yolu sana gösterir. Ve bu yolda sana rehberlik eder. Her şey bitti dediğin anda ne zaman ki kabul edersin o küçücük halini, o zaman teslim olursun ve gözlerin açılır. İşte o zaman görmeye başlarsın gerçeği. Senin kendi başına yapabileceklerinin bir sınırı var. Ama çok daha fazlası için sadece teslim ol ve izin ver ona. Sende ve her yerde olana. Bir ateş seremonisi yap mesela. Bırak tutunduğun ne varsa. Korkularını, engellerini, hepsini bırak ateşe. Ve o dönüştürsün senin için. Sen istesen de istemesen de hayat seni sana gösterecek. Eğer istediğin buysa. Bir kere açıldı mı gözlerin, bir kere gördün mü gerçeği, ondan başka her şey tatsız gelir. Yemeklerin lezzeti kaçar. Ama artık istesen de bir daha eski sen olamazsın. Artık dönüşmüşsündür. Vardığın yer eski haline benzese bile sen artık farklısındır. Bunu bilirsin. Bir kere dokunmuşsundur ruhuna çünkü. Ondan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. O sonsuzluğu ararsın artık her yerde, yaptığın her şeyde, yediğin yemeklerde, nefesinde. Benim özel bir yeteneğim yok. Sadece tutkuyla meraklıyım demiş Einstein. Merak seni hayatta tutar. Hayatını değiştirmeyi, yönlendirmeni sağlar. Attığın adımın farkında olmanı sağlar. Eğer öğrenebilirsen merak etmeyi, seni sana götürür. Neden? En sevdiğim soru. Her amaçta kullanabilirsin. İnsanı harekete geçirir, kendi yolunu açar. O kadar güçlüdür ki dağları bile yerinden oynatabilir bu soru. Hem soru olur hem cevap. Bu soruyu duymayı öğrenebilirsen yolunu gösterir sana. Aradığın her şeyi bu soruyla bulabilirsin. Mesela herkes kendini keşfet diyor. Ben de diyorum, tamam da neden?
Neden yaşıyorsun? Neden bu hayattasın? Neden harekete geçmiyorsun? Neden çalışıyorsun? Neden ailen var? Yaptığın şeyleri neden yapıyorsun? Neden bu soruyu soruyorsun? Neden nedenini merak ediyorsun? Judson Brewer, mindfulness yani dikkatlilik eğitimleri veren bir psikiyatrist. Bir alışkanlığı bozmanın en iyi yolunun ödül ya da ceza yerine merak etmek olduğunu fark etmiş. Ve bunun üzerine deneyler yapmışlar. Sigarayı bırakmaya çalışıp bir türlü bırakamayan bir grup insanı toplamışlar. Ve hatta deney sırasında onlara sigara içmelerini söylemişler. Tek fark, bu sefer içerken biraz meraklı olun demişler. Deneyin sonunda katılımcılardan sigaranın tadının iğrençliği hakkında bir sürü yorum almışlar. Böylece zamanla alışkanlıkların altındaki gerçek sebepler fark edilip doğal yollarla alışkanlıklar değiştirilebilmekteymiş. Yani sadece birazcık merak ederek hayatının kontrolünü eline alabilirsin. Merak etmek, konfor alanından, kabuklarından çıkıp hayatın içine adım atabilmeni sağlar. Farkındalık geliştirmeni sağlar. Ve eğer farkında olursan, o zaman hayatını yönlendirebilirsin. Bir de bilmiyorum var. Çünkü bir şeyi bildiğini düşünürsen onun üzerine daha başka bir şey öğrenemezsin. Bütün kapıların kapalıdır artık. Ama bilmediğini kabul edebilirsen sonsuz bir potansiyel vardır orada. O merak seni her yere götürebilir. Ama tabii ki bilmiyorum demek hareket ister. Yoksa o da sana kalkan olur ve ilerleyemezsin. Bilmiyorumun altına sığınıp kendine daha başka bir konfor alanı oluşturursun. Ve kabukların zamanla iyice kalınlaşır. Eğer hayatına yön vermek istiyorsan cevapları değil soruları aramalısın. Bazen her şeyin zorluk olması daha da devam etmen için değil, teslim olman içindir. Hayalinin yolunda tam o noktada bir viraj olduğu içindir. Artık savaşacak bir şeyin kalmamıştır çünkü. O kalan son nefesinde teslim olursun. Ve sen tam her şey bitti dediğinde elinden tutar ve kaldırır seni. Çünkü o anda artık sen kendin yapmayı bırakmışsındır. Ve daha büyük bir şeye kendini teslim etmişsindir. Düşünebileceğinden, hayal edebileceğinden çok daha fazlası var dostum. Ve bunu ancak birlikte yapabilirsin. Senin işin yaşamak. Planlama zaten senin hayal gücünün çok ötesinde bir güzellikte senin için yapılıyor. Bunu bil. İnan demiyorum, bil. Bilmek başka bir şey çünkü. Onun için de şüphe olmaz. Sen soruları aramaya devam et. Cevaplarını zaten yaşayacaksın. Çünkü bilmek yeterli değil. Bütün hayat onu yaşamak için var. Ben herkes hatırlayana kadar sormaya devam edeceğim. Neden yaşıyorsun?